Herkese merhabalar. Bu projemizde sizlere yaka düşürme tekniğini anlatacağım. Basit bir yöntemle elimden geldiğince anlaşılır olmaya çalışacağım. İstek gelmişti. Özellikle Instagram'dan çok yazan oldu. Yaka düşürme ile ilgili bir çalışma yapmayı. Kısaca bu videoda bunu anlatıyor olacağım. Sonrasında bundan sonraki videoda da bunun üzerine çok kolay ajurlu bir kazak yapacağız. Onu anlatacağım. Hadi gelin şimdi başlayalım. Önce anlatayım. İlmeklerimizi çekelim. Ondan sonra da hemen çalışmamıza başlayalım. Şimdi öncelikle baş çevremizi hesap ederek başlıyoruz. Benim baş çevrem 52 santim geldi. 52 santim yaklaşık orta kalınlıkta bir ipte 1 santimi 2 ilmeğe denk düşüyor. Yani 200-240 arası metrelik iplerde bu ölçüyü baz alabilirsiniz. 52'yi 2 ile çarpacağım. 104 ilmek elde ediyoruz. 52'yi 2 ile çarpınca. Bu 104 ilmekle başlarsam kafadan rahat geçer ama boyunda fazla geniş olur. O yüzden onu ben %10 kadar düşeceğim. 92 ilmeğe getiriyorum. Sonra buradaki 4 tane reglan bölümlerimiz var. Bu reglan bölümlerimizin biliyorsunuz sağından ve solundan arttırmalar yapacağız. Bu arada giden ben 2 tane ayırdım. Siz ne kadar isterseniz o kadar ayırabilirsiniz. 8 tane olan ilmeğimi bu 92 ilmekten düşüyor. 92 ilmeğimi atıyorum şişime. Ama yerleşim yapmak için 8 tanesini düşüyorum. 84 tane ilmeğim var. Elimde şu anda benim yerleşmek üzere arkaya, öne ve kollara. Bu 84 ilmeği 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm ilmeklerim 28. 28'e arkaya 28, öne 28. Diğer 28'i de 2'ye bölüyorum. 14 ve 14 dağıtıyorum. 14 tane dağıttıktan sonra kollarıma ikişer tane daha düşüyorum. Biraz daha küçük olsun kollarım istiyorum. Çok genişlemesin hemen. Onları da 12'ye düşürdüm. Oradaki 2 tane ilmeğimi de arkaya ve öne dağıttım. 30 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu dağılımı yaptıktan sonra, yani 30 arkaya, 30 öne, 12'şer tane de kola yaptıktan sonra yaka düşürme yapmadan da standart bir sayı elde etmiş oluyoruz. Başlama sayısı elde etmiş oluyoruz. Bundan sonra yaka düşürme yapmazsanız direkt kazağınıza başlayabilirsiniz. Ama yaka düşürme yapmak isteyenler için de ayrı bir gene şurada nasıl yapıyorum o çalışmayı onu da anlattım. Şimdi yaka düşürmeyi 3 bölümde yapacağım. Yani şu 2 tane kolumun olduğu bölümü 3'e böleceğim. 1, 2, 3. Buradaki 12'yi de 1, 2, 3, 4 tane bölüm var. O boşluklara bu 12 ilmeği de dağıtacağım. 3'er tane düştü benimkine. 3, 6, 9, 12 şeklinde dağıttım. Her 3'te bir, yani başlayacağım. Başlangıcımdan burada arttırmamı yapacağım. Ön yüzde. Önce geleceğim. İlk 3'ten tekrardan terse döneceğim. Terse dönerken de ilk 3'ü önde yapmıştım. Burada da terste dönerken terste de ilk 3'ümü yapacağım. Koldaki ayırdığım bölümlerden. Sonra yeniden buradan başlıyorum. Ön yüze geliyorum. Arttırmalarımı yapıyorum. Devam ediyorum. İkinci 3'üme geliyorum. Yeniden dönüyorum. Yine burada bir 3 daha alıyorum. Burada tekrardan dönüyorum. Üçüncü kısmıma geliyorum.
Burada da 3 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrardan dönüyorum. Burada da 3. bölümümü ekliyorum buradaki bölüme ve yeniden geri dönüyorum. Artık bu dönüşten sonra bu üçümü önle beraber birleştiriyorum. Buradaki üçümü de birleştiriyorum ve devam ediyorum. Benim şimdi buradaki arttırmalarımı da yaptığım için buralarda arttırmalar da yaptığım için 3 tane eksiltiyorum. Çünkü o zaman ön ve arka sayım, burada önde bir çalışma yapmadığım için ön kısmım eksik, arka kısmım fazla olacak. Neden? Çünkü burada arttırma yapıyorum. O yüzden burada yaptığım bölümdeki 3'ü çıkartıyorum. 27 kalıyor. Buradaki eksilttiğim 3'ü de öne veriyorum. 33 kalıyor. Buradaki arttırmalarım sağlandığında buradaki 27'yi 33'e çıkartmış olacağım zaten arttırmalarımla. Burada da 33 olduğu için eşitlemiş olacağız. Zaten size şimdi teoride böyle anlatıyorum. Pratikte de nasıl yaptığımı anlatıyor olacağım. Şimdi gelin başlayalım. İlmeklerimizi çekelim beraber. Önce ilmeklerimi çekiyorum. Ondan sonra lastiğimi yapıyorum ve hemen başlıyoruz. Şöyle düzelttim. Bir ters bir yüz. Şimdi lastik yapacağım. Başlıyorum yapmaya. Bir ters, bir düz. Lastiğimi yapıyorum. Ne kadar yaptığımı söyleyeceğim. Lastiğimi yaptım. Şöyle 3 parmak kadar bir lastik. Bunları size anlatıyorum. Bu benim ilk reglanım ve başlangıç kısmım. Burası 2 tane reglan kısmı için düz örgüm var burada. Ayracımı taktım. Burada 27 tane arkam için ayırdım. Bu kısımda da arada 2 tane reglanla ayracımı taktım. 12 tane ayracımı taktım. 33 tane buradaki ayracımı taktım ve 12 tane de kolum için ve başlangıcım da burası. Haydi şimdi gelin başlayalım. Kollarımızdan ve arka kısmımızdan çalışacağız. Yani bu öndeki kısmımıza hiç dokunmayacağız. Başlıyoruz. Şuradan başlıyorum. Başlangıç yerim burası. Buradaki artışımı yaparak başlıyorum. Geliyorum. Önce burada da artışımı yapıyorum. Örüyorum düz. Ve ilk grup olan buradaki 1 2 3'lü ilmeğimi örüyorum ve buradan tekrardan geri dönüyorum. Şimdi gelin ilk sırayı beraber çalışalım. Yeşili koydum. Şimdi buradayım. İlk artışımı yapıyorum. Biliyorsunuz artışlarımız nereden? Hemen reglanlarımızın dibinden. Şu reglanlarımın hemen dibine koydum bunu. Yine şu şekilde bir tane arttırıyorum. Kapalı arttırma yapıyorum. Dilerseniz ajur çalışması yaparak da arttırma yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bir arttırma yaptım. Şimdi ayracımı geçirdim. Aradaki düzlerimi örüyorum. Buraya geçirdim. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 27 tane burada arkam için 27 tane düz örgümü örüyorum. 1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27 tane ördüm. Neredeyim? Şu anda buradayım. Buradaki artışımı da yaptım ve ayracımı buraya getirdim. Aradaki reglanlarımı ördüm. Şimdi geçiriyorum buraya. Çünkü dibinde olacak biliyorsunuz artışla. Bir tane daha. Şimdi neredeyim? Buradayım. Yaka düşürmenin ilk dönüşü için buradaki üçümü örüyorum. İlk üçümü. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi ne yapıyorum? Buradan geri dönüyorum. Şimdi başlangıcım neredeydi? Şu yeşildeydi. Buraya kadar gelelim şimdi bir önce. Bakın şurada arttırdığım yer. Ayracımı geçirdim. Ayracımı geçirdim. Arttırmamı örüyorum. Burada da bakın ilk başlangıçta arttırma yapmıştım. Geçirdim. Şimdi bakın neredeyim? Şu anda tersten geldim. Şu anda bakın şu aradaki iki tane reglan kısmı ördüm. Geçirdim. Artışı ördüm. Başlamıştım artışla. Ve şimdi şuradaki 3'ü örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi şunu da örmüş oldum. Burayı da ördüm. Buradan ne yapıyorum? Yeniden geri dönüyorum. Bir tur tamamlamış oldu. İlk tur geri dönüşlerimizi yapmış oldum. Ne yapıyorum? Yeniden başlıyorum. Şimdi yeniden şuradaki üçümü örüyorum. Tabii 4 oldu burası. Şimdi yeniden bir artış yapıyorum. Ön yüzdeyim çünkü. Artışımı yaptım. Başlangıçtayım. Aradaki iki tane reglanımı ördüm. Geçirdim. Şimdi yeniden arkayı örüyorum. Ben şimdi şu arkayı öreyim. Şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. Şimdi reglan kısmıma geldim. Şuraya yine arttırdım. Ayracımı geçirdim. Aradaki iki taneyi ördüm. Hemen şu ayracımı tekrardan buraya geçiriyorum. Bu taraftayken geçirip arttırmanızı yapın. Yoksa ayraç öbür tarafta kalır. Bakın şu arada şu iki ayracın arası her zaman iki tane olsun. Şimdi ne yaptım? Önce buradaki 3'ü yapıyorum. Geçen sefer yaptığım 3'ü yapıyorum. Arttırmalarım 2 oldu. 1, 2, 3 tanesini ördüm. Ve şimdi ne yapıyorum? Buradaki diğer 3'ü örüyorum. Bir, 2, 3. Dönüyorum. Şimdi yeniden dönüyorum. Şuraya kadar öreceğim. İkinci turun ilkini tamamladım. İkinci turun ilk geri dönüşünü tamamladım. Şimdi artırmamı bakın ya, buradaki artırmamı da örüyorum. Ayracımı geçirdim.
Ayrıcımı geçirdim. Neredeyim? Şuradaki başlangıçtayım. Aradaki iki taneyi ördüm. Ne yaptım? Burada arttırmıştım. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane örmüştüm biliyorsunuz. Şimdi buradaki ikinci üçümü örüyorum. Şimdi önce birinci üçümü ördüm. Ve sonradan zaten belli oluyor, bir boşluk oluyor hafif. Onu şöyle sıkıştırarak 1 2 3 yeniden geri dönüyorum. Böylece ikincisini de tamamlamış oldum. Önce gittim. Bu üçü yaptım. Geri döndüm. Sonraki üçü yaptım. Şimdi yeniden başlıyorum. Buradaki 6 taneyi örüyorum. Devam ediyorum şu anda. Şimdi hemen şurada arttırıyorum. Bu tarafta. Geçirdim. Aradaki iki tane reglanımı ördüm. Geçirdim. Arttırmamı yaptım. Devam ediyorum. Hangi tura başladık? Üçüncü turumuza başladık şimdi. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şurada bir arttırma daha yapıyorum. Geçirdim ayrıcımı. Aradaki iki taneyi ördüm. Şu an buradayım. Bir arttırma daha yaptım. Şimdi örüyorum. Bakın zaten burada belli oluyor. Şuradaki minik bir boşluk var. Ne yapıyorum? Buradaki üçümü örüyorum. Dahil ettim şimdi bunları. Son 3 kaldı burada. Geri dönüyorum. Üçüncüsüne de başlamış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Geri döndüm. Şuradakini yapacağım. Arttırmamı ördüm. Şimdi buraya geliyor. Şuradaki artışım. Buradayım şimdi. Aradaki reglamı yaptım. Ayrıcımı geçirdim. Burada şimdi bakın zaten şurada belli ediyor kendine. Hafif bir boşluk var. Buraya 3 tane daha. Şimdi 3 tane daha oraya katacağım. Üç tane daha katıyorum ve geri dönüyorum. Şuradaki üçü de kattım. Şimdi yeniden geri dönüyorum. Artık bundan sonraki sırada başlıyorum. Bu üçümü dahi yapıyorum. Buna katıyorum ve ön tarafa dönüyorum. Sonra buradaki üçü de yaparak turumu tamamlıyorum ve model kurulumumuza başlayacağız.
Buradan geri döndüm tekrardan. Yeniden artık turumu bitiriyorum. Burada bakın artık böyle görünüyor arka tarafım. Turumuz bitti. 3 kere dönüş sağlayarak son üçü olanı da ön tarafta şurada bir artırmamı yapıyorum. Geçirdim. Aradaki kısmı ördüm. Geçirdim. Burada bir arttırma daha yaptım. Ve devam ediyor. Son bağlantımı da önle yapacağım. Ve tam tur yapacağız ondan sonra. Geldim. Şurada bir arttırma yaptım. Geçirdim. Aradaki iki taneyi ördüm. Şöyle geçirip bir tane daha arttırdım. Kollarımı yapıyorum. Son 3 kaldı biliyorsunuz şurada. O 3'ü yaptıktan sonra artık devam edeceğim öne ve buradaki 3 ile beraber bağlantı yapacağım ve artık standart kazağımızın arttırmasına devam edeceğiz. Bundan sonraki projede ben size bakın devam ediyorum şu anda. Buradaki arttırmamı yaptım. Geçirdim. Bunu geçirip öyle arttırdım. Ve artık bu tarafa dönüş yapıyorum. Buradaki turlarımı tamamlamış oldum. Bakın. 3 3 3 ekleyerek geldim. Sondaki üçümü de ekledim. Ve şimdi artık devam ediyorum. Ön tarafa geçtim. Şuradaki dönüşlerle ilgili de bir bu şey yok görüyorsunuz. Bir delik falan yok yani. Orayı tam sıkı sıkı alırsanız dönüşlerden sonra da bir sıkıntı olmuyor. Çok gevşek almayın döndükten sonra. Artık turumuzu tamamladık. Şu anda böyle önden geliyorum. Ve buradaki üçü de ön kısımda tamamlayacağım. Artık ön içinde arttırmalara başlıyoruz. Burada bir arttırmamı yaptım. 2 tane ördüm. Geçirdim. Öyle arttırdım. Ve devam ediyor. Bakın burada 3 kalmıştı. Artık bunu normal örüyoruz. Birleştirmiş oldum. Şimdi size bir göstereceğim ben.
Şimdi burada da bir artış yaptım. Geçirdim. Artık yeşil biliyorsunuz başlangıcım. Şimdi bunu buradan geçirip o şekilde arttırmamı yapıyorum. Artık yeni tura başladık ve bundan sonra döne döne gideceğiz. Ben şimdi şöyle bir toparlayayım göstereyim. Şimdi başka bir şişe aldım. Misinalı şişe. Bakın ön tarafta şöyle lastiğin neredeyse olduğu kadar bir açıklık sağlamış oldum. Böyle umarım yardımcı olmuştur size bu çalışma. Takıldığınız yerde yine sorarsınız. Bakın görüntümüz şöyle oldu. Arka tarafımız, ön tarafımız. Bu açıklık gayet yeterli. Denedim ben. Şimdi bu yaptığımız yaka düşürme kısmından sonra kolay ajurlu bir model çalışalım. Ben sayılarımı hesap edeyim. Nasıl yerleştirdim onu göstereyim. Bundan sonraki videoda da onu anlatayım. Umarım bu yardımcı olmuştur size. Hazırlıklarımı yapıyorum şimdi. Yerleşimlerimi yapıyorum. Bundan sonraki videoda da ajurlu kazağımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.